onu biçersiniz. Evet, ne verirseniz onu biçersiniz. Irkı, yaşı, cinsiyeti, Büyüme evreleri tamamlanmamıştır. ileriye dönük olarak çok iyi senaryolarla köpeğimiz karşılaşamayabiliyor. Herkese yeniden merhabalar, köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapıda bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftanın konusu köpeğim ne zaman büyüyecek? Çünkü bununla ilgili çok farklı böyle atıp tutulan şeyler oluyor. İşte bazıları diyor ki 1 yaşında büyüyecek. Bazıları diyor ki 2 yaşında büyüyecek. Ya da hiç büyümeyecek. Veya hiç büyümeyecek diyen de oluyor. Ama aslında köpeklerin büyümesi sadece bir olayla olan bir şey değil. Veya sadece bir şeye bakıp tamam artık bu oldu, büyüdü diyebileceğimiz bir şey değil. Daha çok bir süreçten bahsediyoruz ve bu sürecin içinde de olan aslında 3 farklı kısma bakmamız gerekiyor. Fiziksel büyüme, sinir sisteminin gelişimi ve de hepsinden daha önemlisi aslında sosyal gelişim ve davranışsal olgunluk gibi ayırabileceğimiz böyle birkaç parça var. Şimdi bugün size bunları biraz daha açmaya çalışacağız. Yavruluk sürecinden başlayarak ne zaman gerçekten köpeğinize bakıp bu büyüdü diyebileceğinizle ilgili küçük bir çizelge konuşuyor olacağız. Hey! Kediye şey yapıyordu, Evet, ben dokunduğum için. Evet. Yok bir şey, tamam. Genellikle yavru bir köpek edindiğimizde ilk önceliğimiz veterinere götürmek olur. Veterinerden bazı öneriler alırız, çevremize danışırız, bir eğitmen ya da davranış uzmanı arayışında bulunuruz ve şu soruyu sorarız: köpeğim ne zaman büyüyecek? Ve genellikle de bu sorunun yanıtı köpeğiniz 1 yaşına geldiğinde artık olgunlaşmış olacak. Bu davranışları yapmayacak, kemirmeyecek, işte havlamayacak, arkanızdan beklentiye girmeyecek gibi. O 1 yaş sanki sihirli bir dönemmiş gibi insanlara aksedilir. Ama aslında bu tamamen yanlış. Köpeklerde büyüme evresi aslında insanlardaki gibidir. Yavruluk süreci, ergenlik süreci, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılığa doğru giden bir periyot. Ve bu süreçlerde tabii ki de farklı davranışlar, farklı kurgular, farklı olaylara maruz kalmayla birlikte davranış problemleri, iyi ya da kötü eğilimler köpeklerde mevcut olabilir. Ve tabii ki de sendromlar da mevcut. Yavruyken, gençken, yaşlıyken sürekli köpeğinizin farklı davranışlar sergilediğini ve her yıl farklı bir birey gibi davrandığını gözlemleyebilirsiniz. Zaten bu noktada da şu tarz sorular açığa çıkıyor. Bir gün bir uyandım, köpeğim bu davranışı yapıyor. Ama neden? Çünkü tıpkı bizlerde olduğu gibi günü gününü tutmayan, ırkı, yaşı, cinsiyeti, genetiği, her şeyi barındıran bir canlı ve bu canlının bu süreçte neye evrilmesini istediğimize bağlı olarak belli bir altyapı, bir taban oluşturuyoruz. Ya aslında biraz insanlara kıyasladığınızda daha net oluyor. Yani gelip de işte 13-15 yaşında, hatta 18 yaşında birisine bakıp tamam bu olmuş artık diyemezsiniz. Çünkü daha büyüme evreleri tamamlanmamıştır. O yüzden köpeğin 1 yaşına bastı, bu da tamam oldu demek de oldukça yanlış oluyor. Ama tabii şimdi doğru bir gelişim için yapılabilecekler var. Sonuç olarak köpekler bize kıyaslandığı zaman veya bebeklere kıyaslandıkları zaman fiziksel büyümelerini çok daha hızlı tamamlıyorlar. Zaten kafa karışıklığı da birazcık buradan geliyor. 10 aylık bir köpeğe baktığınızda da zaten fiziksel olarak çok, özellikle büyük ırklarda bu büyümüş gibi görüyorsunuz ama yaşını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Şimdi ilk yavruluk süreciyle başlayalım. 0-6 ay arasında her köpeğe biz yavru diyoruz ama bu 0-6 ayı da 2'ye bölmek gerekiyor. Çünkü ilk başta 0-3 ay içinde belli bazı değişimler oluyor ve bizim bu sosyalizasyon penceresi dediğimiz kısım buraya giriyor. Yani o 3 haftalık ile 12 hadi 14 haftaya kadar olan kısım sosyalizasyon penceresi. Sistemin yazıldığı dönem gibi düşünebilirsiniz. Bu aylarda beyin bir sünger gibi ve verdiğiniz her şeyi alıyor. Korku da tam olarak oluşmadığı için çok daha Pozitif bir şekilde dünyaya algılıyorlar. Yani gelen her uyaran
direkt olarak sinir sistemine kodlanıyor. O yüzden bu dönemde aslında sadece öğrenme olmuyor, daha çok duygusal altyapının da oluştuğu dönem gibi özetlemek en doğrusu olur. Ve bu süreçte köpek sanki bir şeyleri öğrenmiyormuş gibi algılarız. Çünkü davranışlarıyla öğrendiği şeyler aslında birbiriyle örtüşmez. Fakat belleğe attığı için işte tam da ileriki yaşlarda bahsedeceğimiz süreçlerde bize altyapıyı hazırlar. Bu yüzden çok kritik olan bir süreçtir bu. Yani bu süreçte köpeğin dünyayı nasıl algılamasını istiyorsak o şekilde temel atmalıyız. Dünya iyi bir yer mi yoksa kötü bir yer mi sorusunu köpeğe bu periyot içerisinde aktarmalıyız. 3 aya geldikten ve geçtikten sonra zaten diş çıkarma dönemi de başladığı için ısırmaların ve birazcık karakterin değiştiği bir döneme denk geliyoruz. Şimdi bu 3-6 ay arasında neler oluyor? Bu arasını birazcık insanlar hafife alıyor. İşte eğitime göndermeden önce ya da küçük eğitim seansları yapmak yerine 6 ayı bekleyelim gibi bir algı var. İşte aşıları bitmedi, o devam ediyor gibi. Ama aslında evde ve çevresel olarak düzenleyebileceğiniz ve düzenlemeniz gereken asıl aylar işte bu 3 ile 6 ay arasında. Yani sosyalizasyon penceresi evet kapandı, o en sünger gibi, ama o beyin hala nöroplastisite açısından aktif ve hala verdiğiniz her şeyi aldığı bir dönemdesiniz. Köpekler dışarıdan bakınca çok uyumlu görünürler, söz dinlerler. Bizimki çok tatlı, hemen geldiğince geliyor dediğimiz dönemde aslında budur. Yani aslında bir nevi uyum sağlamaya çalıştığı bir dönem ve aynı zamanda o 3 aylık periyotta köpeğe vermeye çalıştığımız şeyleri yavaş yavaş köpeğin uygulamaya geçtiği. Çünkü sindiriyor, düşünüyor ve artık uygulamaya geçiyor. Ama tabii ki de yanıltıcı olan kaotik çok. bir dönem. Yani tabii bir de bu dönemde de biraz diş kaşıntısının yanı sıra merak da artmaya başlıyor. O yüzden biraz daha dışa dönmeye başlıyor yavrunuz. Ve bu dönemde aslında yaşadığı en ufak kaotik durum, işte olumsuz kurgular köpeğin sinir sistemini aşındırdığı için zamanla ileriye dönük olarak çok iyi senaryolarla köpeğimiz karşılaşamayabiliyor. Aslında daha travmatik bir geçmiş hazırlamış oluyoruz köpeğimize. O yüzden bir şeyi köpeğe ifade ederken ya da tanıtacakken bile çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Gerçekten ileriye yatırım dediğimiz o kritik süreçlerden bir tanesi bu. Ve dişi erkek ayırt etmeksizin seksüel algıların da gelişmeye başladığı, cinsiyetinin de farkına varmaya başladığı bir dönem. Özellikle de erkeklerde daha çok bu böyle. Yoklar, çevreyi, kokulara daha fazla takılır. O yüzden de köpeğim dışarıya çok dönük olmaya başladı dediğimiz süre o 6 ayın artık sonlarına doğru olan süreç. Şimdi bu 0-6 ay gibi genel baktığımız zaman da aslında burada ne veriyorsak da aldıkları için olabildiğince olumlu, gene küçük stresler yaratmanız da gereken bir dönemdir. Yani yalnız kalmaya alışması gerekir, farklı zeminlerle tanışması gerekir ama her zaman işte bu sosyalizasyonda kontrollü dediğimiz şekilde ilerlemelidir. Fakat bu dönemde ne yaparsanız yapın, sinir sisteminde iz bırakacağını unutmayın ve burada yapacağınız aslında yatırım ileriye yönelik bakıldığı zaman kas hafızasına yazacağı için davranışların ileride otomatik olarak yapılmasını sağlayacak dönemdir. O yüzden burada ne verirseniz onu biçersiniz. ne verirseniz onu biçersiniz ve gerçekten ileride işte temel komutları bu dönemlerde öğretirseniz hiç unutmayacağı komutlar haline gelir. Tabii nasıl öğrettiğinize bağlı değişiklik gösterebilir. Ve bir de tabii ki de artık köpeğimiz ergenlik sürecine geçiş yapmış bulunuyor. O 6-12 ay periyodu içerisine girmiş oluyor. Bu tabii ki kimi köpekte 6-12 aya kadar, kimi köpekte 6-10 aya kadar sürebilen bir durum. Fakat günümüzde artık neredeyse o 6-10 ayda ergenlik sürecini tamamladı ve bitti dediğimiz köpek sayısı neredeyse hiç yok. O yüzden biz artık onu 6-12 ay olarak değerlendiriyoruz. Hatta günümüz köpeklerinde artık 12 ay bile daha ergenlik sürecinin içerisinde olduğunu davranışsal açıdan ve zihinsel yaklaşımlarıyla bize ifade ediyor. Bu ergenliğe giriş sürecinde aslına bakılırsa ilk gözlemleyeceğiniz değişimler dikkat sisteminde oluyor. Yani çevre, demin dediğimiz gibi merak artışıyla beraber çevre daha ilginç oluyor ve siz birazcık anlam yitiriyorsunuz. 10 ay itibariyle de ergenlik aslında pik ediyor. Bu dönemde en dengesiz kısım. Herkesin benim köpeğim 1 yaşında büyüyecek gibi düşündüğü
Ama hüsrana Evet, uğradığı o hüsranı- süreç. Evet. Tabii ki bu dönemde hormonların da birbirinden farklı çalıştığını, hatta daha doğrusu hormonların da devreye girdiğini unutmamak gerekiyor. Fizyolojik olarak daha vücutları hormonları dengelemiş olmuyor. Yeni yeni aktive oluyor hormonlar. Ve onu dengelemeye çalışıyor, tanışıp onunla mücadele etmeye çalışıyor. Evet, dişi köpek varmış ya da erkek köpek varmış, işte idrar bir iletişim aracıymış gibi farklı keşiflerle de tabii karşılaşmaya başlıyorlar. Tabii ki. Yani köpek olduğunu aslında keşfetmeye başladığı bir aynaya bakıyor aslında o sırada Evet. köpek. Bu süreçte de o yaşadığı bütün duygular aşırı ve fazla geliyor köpeğe. Otomatik olarak da daha aşırı tepkiler vermeye regülasyon başladığı bir dönem. bozuklukları olabiliyor. Mesela bu dönemde de gerçekten köpeklerimizi korumamız gerekiyor. Çünkü ergenlik döneminde yaşanan travmalar da çok ciddi anlamda hayat boyu izler bırakabiliyor. O yüzden en bizi gıcık ettiği dönem olduğunu biliyorum ama burada sizin de verdiğiniz aşırı tepkiler veya çok kızmak daha sonraki süreçleri çok negatif etkiliyor. Evet. O yüzden sizin yapmanız gereken şey genelde çok tutarlı ve net olmak. Sınırlarınızın keskin olması ama tepkilerinizin de kontrollü olması gerekiyor. Ve geçici bir süreç olduğunu unutmayın. Çünkü köpek artık şimdi bahsedeceğimiz gençlik dönemine doğru evrimini tamamlıyor. Yani bu peak ergenlik döneminde ne kadar sürüyor derseniz aslında 10-12 ay civarında başlıyor. 18 aya kadar gidebiliyor. Yani onu 10 ay, 18 ay gibi düşünebiliriz. Şimdi bir de bazı köpeklerde geç ergenlik dediğimiz bir dönem var. 1 yaş yani 12 ay ve 24 aya kadar uzanabilen bir periyot süreci. Bu süreçte de o pik dediğimiz nokta köpekte davranışsal olarak reaktivite problemleri, daha fazla merak, daha fazla dışa dönüklük, eğilimlerde bulunma, belki zorbalamaya kadar gidebilen bir süreç Evet. oluyor. Ve bu süreçte köpeğin yönetimi gerçekten zorlaşmış oluyor. Ama en başta bahsettiğimiz doğru temeli oturtursak bu süreci biraz daha hafif atlatabiliyoruz açıkçası. Ama varsayalım ki köpeğimize doğru oturtamadık ve hiçbir şey yapamadık. İşte bu süreçte gerçekten köpeklerin fark ederseniz eğer ki en çok sahiplendirildikleri yaş aralığı. Bunun sebebi de zaten köpeklerin aileleri zorlama Evet. dönemine giriş yapması. Sanki de diyebilir miyiz? Yani 1 yaşından sonra bir anda benimki değişti denmesiyle de bu birazcık bağlantılı ama gerçekten o köpeğin mizaç dediğimiz şeyini görmeye başladığımız zaten ergenlik ve sonrasında oluyor. Zaten o ergenlik sürecinde genetik mirasının da etkilerini artık bir anda bir gün uyandığında görebiliyoruz. Davranış değişebiliyor köpeğimizde. Yine de hiçbir şey yapmamak söz konusu değil. Bu süreci de güzel bir şekilde yönettiğimiz takdirde köpek gerçekten daha sakin ve daha dingin bir mental sağlıkla ileriki yaşlarını sürdürebiliyor. Tabii bahsettiğimiz bu sosyal olgunluk ve davranışsal olgunluk vardı. Bunu ne zamanlarda görmeye başlıyoruz? Şimdi kafanız karışmasın ama bu da 12 ile 24 ay yani 2 yaşa kadar olan sürecin bir parçası ama 3 yaşına kadar da uzayabiliyor. Gene ırktan ırka ve cinsiyetten cinsiyete değişecek şekilde. Burada sosyal olgunluk dediğimiz sosyal dünyadaki kimliğini görmeye başlıyoruz. Bu aslında reaktivite var mı yok mu gibi durumları da zaten bu aralıkta görüyoruz ve karakter oturdukça davranışlar da oturmaya başlıyor. Burada da işte gözlemleyeceğiniz en büyük değişim aslında sosyal seçiciliğin arttığı gerçeği. Evet, 3 yaşa kadar artık bir köpek sosyal olgunluğunu tamamlamış oluyor. 3 yaş sonrasında da artık olgunluk dediğimiz bir köpeğin artık erişkinliğe ulaştığı 4-5 yaş aralığı, hatta bu 6 yaşa kadar sürebilen de bir süreç. Bu süreçte de köpek artık zihinsel olgunluğa ulaşmış oluyor. Artık gerçek anlamda olgun diyebileceğimiz, köpeğimizi deneyimleyebileceğimiz, birine anlatırken benim köpeğim bunu sever, şundan hoşlanır, bunlardan zevk alır diyebileceğimiz bir yaştır. Hatta köpeğin en keyifli yaşıdır. En çok verim alabildiğimiz, köpeğimizi en iyi tanımlayabildiğimiz, en fazla onunla aktiviteler yapabildiğimiz ve bizi de hem mimiksel olarak hem hissiyat olarak en iyi anladığı yaştır. O yüzden gerçekten 5 yaşın tadından yenmez. Tadından yenmez diyor çünkü Ragnar daha bu sene Tam 5 beş. oldu ve çok keyifli yaşıyorlar. Darısı başıma Opya'da diyelim. Tabii burayı da açmışken gerçekten dişilerde 3-3,5 yaş olgunluğunu kazandığı ve davranışsal olarak da olgunlaşmaya başladığı bir yıldır. Ama erkek köpeklerde ise 4-5 yaştır bu sınır. Bir de tabii şöyle bir durum var. İnsanlar bu soruları sorarken, köpeğim işte ne zaman olgunlaşacak sorularını sorarken genelde şunları da çok fazla duyuyoruz.
eskiden sokağımızda köpek besliyorduk, bahçemizde ya da işte evimizde beslediğimiz köpekler daha olgundu. Köpeklerimizi işte ev yemekleriyle besliyorduk, ömürleri uzundu, bizi hiç üzmezlerdi gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Eskiye kıyasla şimdiki köpeklerin kıyasını çok fazla duymaya başladık. Tabii ki de o zamanki köpeklerle bu zamanki köpekler aynı köpekler. Fakat zaman değişiyor. O zaman daha az köpek sayısı var, daha az insan nüfusu var. Bu kadar kentleşme yok. Köpekler daha doğal bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ama şimdiki köpekler 1+1 apartman yaşamlarında, sürekli bir kentsel dönüşüm içerisinde, yeşillik alanları yok, sürekli betona basmak zorundalar. Kalabalık, gürültü derken hayvanlarda tabii ki de mevcut olan davranışlar artık patlama seviyesine geliyor. Yani o zamanki köpeklerde de yine davranış problemleri var ama daha doğal yaşadıkları için şimdiki günümüz köpekleri kadar bunu açığa çıkartmıyorlar, tolere edebiliyorlar diye yorumlayabiliriz Evet, aslında. yani bir de tabii o zaman isim konamıyordu. Şimdi isim konuyor. Daha fazla araştırma, bilim ilerledi, araştırmalar yapılıyor. Fakat bir de eskiden çocuk yerine köpek alınmazdı. Yeni jenerasyonlarda da böyle de bir şey var. Yani bizde de var. İnsansılaştırma. Yanlış anlamayın, bizde de var. İnsanlaştırma var. Hem de çocuk yapmak yerine hayatı bir köpekle paylaşmak gerçekten dünya çapında Çok yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Tabii ki bu konu daha derin bir şekilde tartışılması gereken bir konu. O yüzden bugünü bu şekilde sonlandırıyoruz ve bunu başka bir bölüme saklıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like etmeyi, abone olmayı ve tabii ki yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizin köpeğiniz ne zaman büyüdü? Yorumlarda bunu da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.